Arkadaşlar Newton'un hareket yasalarını hatırlıyor musunuz? 6 yıl önce Newton'un hareket yasaları fan arabası deneyi diye bir çok güzel bir deney yapmıştık. Linkini buraya bir yere bırakıyorum. Mutlaka izleyin. Newton'un hareket yasalarından ilki eylemsizlik. Eylemsizlik nedir? Bir cisim duruyorsa durmaya devam eder, hareket ediyorsa hareket etmeye devam eder. Bu durum dışarıdan bir kuvvet uygulanmadığı sürece böyle sürer gider. Yani oturuyorsan otur, eylemsizim yani. Hareket etmek istemiyorum. Bugün pazar. Dışarı çıkmak istemiyorum. Bu bir eylemsizlik değil tabii. Bu kadar basit açıklanamaz. Ama temelde bir cismin dışarıdan bir kuvvet uygulanmadığı sürece pozisyonunu, durumunu korumasına eylemsizlik deniyor. Arkadaşlar bir de Newton diyor ki hipotesis non fingo. Hipotezler uydurmam. Yani ben yasalarla çalışırım kardeşim. Öyle hipotezim hipotez. Onu geliştir. Teori mi? Ben yasacıyım baba. Eylemsizlik yasası. Bakın adam zamanında bir yasa ortaya koymuş. Hala devam ediyor. Diyor ki bir cisim duruyorsa durmaya devam eder. Ben de bugün aynı Newton gibi hipotesis non fingo diyorum. Hipotez uydurmam diyorum. Ben bir şey söylüyorsam yaparım. Madem bir cisim dışarıdan kuvvet olmadığı sürece durmaya devam ediyor. Ben de bugün bir yumurtayı böyle altına böyle bir tane vuracağım bunun. Bakalım durmaya devam edecek mi? Bunun altındaki şeyi çıkartın bakalım ne oluyor. Hadi bakalım. Ben de bugün böyle bir çılgınım. Hadi bakalım. Saçlardan da belli. Çılgınım. Malzemeler. Bardak, su, karton kapak, tuvalet kağıdı rulosu, yumurta. Arkadaşlar önce bu düzenekte göstereceğim. Bu düzenek hazır bir düzenek. Bunu da alabilirsiniz. Ama biz yumurtayla da yapacağız. Şöyle göstereceğim. Bakın bu böyle içi boş olan demir bir çubuk. Bunun üstüne şöyle tahta bir levha var. Onu yerleştiriyorum. Bu levhanın üzerine de şuradan gelmesi topumu koyuyorum bu şekilde. İddia odur ki bu metal mancınığı serbest bıraktığım zaman buna çarpacak altındaki tahtaya. Bu tahta buradan kayacak. Bu tahtanın üzerinde duran top tahtayla beraber hareket etmeyip bu aşağıdaki borunun içine düşecek. Bak hele. Gerçekten oldu. Bir şey diyeyim mi? Eylemsiz durmadı. Düştü Yapana aşağı. kadar inanmıyordum. Yapana kadar inanmıyordum. Bak samimi söylüyorum. Ben dedim ki bu tahtayla kesin uçar gider dedim ya. Abi nasıl oldu böyle bir şey? Arkadaşlar biz öyle düzenek evde yapacaksın bu deneyi kardeşim. Masraf etmeyeceksin dedik ve işte kendi imkanlarımızla 10 numara bir düzenek hazırladık. Bu düzeneğe de biraz heyecan kattık. Bir bardak su, bir kutunun kapağı, bu da gerçekten bu kadar da gariban olmayalım arkadaş. Tuvalet kağıdı rulosu ve bir tane yumurta. Daha ne kadar basitleştirebiliriz bu deneyi? Olayımız şu. Bakın olayımız da bir garip yani. Ben bu kutuya böyle vuracağım. Kutu gidecek. Giden kutu tuvalet kağıdı rulosunu götürecek. Ve yumurtanın, bu arada yumurta da çiğ ha. Bari pişmiş haşlanmış yumurtayla yapsaydık. Şimdi dışarı kırılırsa işimiz var. Risk. Öyle mi? Ya bir şey söyleyeceğim, bu gerçekten biz bunu yapamayız bak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Olmaz bu. Abi nasıl olacak bu? Ya buna vuracağım. Bunu sabit tutayım bari aşağıya. Buna vuracağım. Bu bunu devirecek. Yumurta da içine düşecek. Vur git. Ben bir şey söyleyeyim, olmaz bu deney. Yapamayız biz bunu. Yapayım mı? Ha? İnanarak vur. Buraya vuruyorum. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Acayip heyecanlıyım. Acaba yumurta gerçekten o kadar eylemsiz mi? Çok aşırı meraktayım şu anda. Tekte yapmam lazım. Çok iyi ya. Abi tekte oldu ya.
Bir şey değil mi? Son ana kadar olacağına imkan verme. Bak bu gerçekten tamam. Hani tak biz ne yaptık? Biz daha da zorlaştırdık meseleyi. Ama yaptık. Arkadaşlar peki nasıl oldu bu iş? Yani bu yumurtayı o kadar kuvvet uygulamamıza rağmen nasıl oldu da hiç yörüngesi diyeyim, yönünü diyeyim değiştirmeden şak diye aşağıya düştü? İşte temelde biz aslında yumurtaya bir kuvvet uygulamamış olduk arkadaşlar. Burada uygulanan kuvvet ne dedik videonun başında? Bir cisme dışarıdan bir kuvvet uygulanmıyorsa o cisim durumunu aslına bakarsanız korumaya devam eder. Eylemsizlik bu demek. Eylemsizlik duruyorsa durmak, hareket ediyorsa hareket etmeye devam etmek. Hareket eden bir şey de aslında eylemsiz olabilir. Sadece mevcut eylemini devam ettiriyor. Farklı bir eylem yapmak istemiyor. Gidiyorsam gidiyorum kardeşim. Beni durdurmayın. Ya da duruyorsam duruyorum. Eylemsizim. Bir şey yapmak istemiyorum. Burada da bu şekilde bakın tekrar şöyle canlandıralım. Burada ben ne yaptım arkadaşlar? Temelde kartona yani bu kutuya bir yatay kuvvet uyguladım. Bu yatay kuvvet geldi çok hızlı bir şekilde. Bakın böyle hareket etti. Bu yatay kuvveti buna uyguladığım zaman bu buna sabit olmadığı için onun hızını hareket etmedi. Çünkü temelde ilk etapta şu mukavva dahi eylemsizliğini korumak istiyor. Ben yatay bir kuvvet uyguladım. Bu bunun altından kaydı. Buna değdi. Bu buna katıldı. Bu bundan yine ayrılıp bu sefer ne kaldı arkadaşlar? Belki de milisaniyeliğine diyeyim. Hareketsiz kaldı. Fakat burada eylemsizliğinizi koruyabilir misiniz? Hayır. Çünkü neden? Size etki eden bir kuvvet var. Nedir? Yerçekimi kuvveti. İşte o yüzden ne oldu? Eylemsizliğini koruyamadı. Çünkü dışarıdan etki eden o yerçekimi kuvveti ne yapmış oldu? Yumurtayı aşağı çekti. Peki az evvel yok muydu yerçekimi? Vardı da. Mukavvanın da bu tuvalet kağıdı rulosunun da ona uyguladığı bir kuvvet vardı. Yumurtaya bir tepki kuvveti yapıyordu yani. Yoksa biz yukarı yön. Yoksa zaten hepimiz aşağı doğru ineriz. Biz de bir kuvvet uyguluyoruz. Yani yer çekimine karşı bizim de bir direncimiz var. Dolayısıyla ne oldu? Yumurta bir saliseliğine havada kaldı. Ardından yer çekimine yenik düşüp suyun içini boyladı. Yumurtaya direkt kuvvet uygulamadık arkadaşlar. O yüzden de yumurta yatayda hiç hareket etmemiş oldu. Bakın eylemsizliği gün içerisinde yaşadığımız şeylerden bir örnek vereyim. Diyelim ki bir minibüstesiniz, bir arabadasınız. 50-60 km hızla araç gidiyor. Siz de 50-60 km hızla gidiyorsunuz. Minibüs, otobüs neyse işte fren yaptı. Fren yapınca o yavaşladı. Fakat siz ne yaptınız arkadaşlar? Gözünüzde canlandırın. Fren yaptı, ileri doğru gidersin. Neden? Ben eylemsizlik yasasına göre 50-60'la artık fren yapmadan önce kaçla gidiyorsam o şekilde gitmeye devam etmek istiyorum. Bunun da bir formülü var. F eşittir m çarpı a. F vektörel bir büyüklük, kuvvet arkadaşlar, eşittir kütle çarpı ivme. İvme birim zamandaki hız değişimini ifade eder. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela kütle üzerinden formülü bir inceleyelim. Aynı kuvvet uygulansın. 2 tane araç olsun elimizde. Biri motosiklet, biri tır. Hangisi daha çabuk durur? Motosiklet. Neden? Çünkü kütlesi daha düşük motosikletin. Kütle daha düşükse F sabit. Kütlesi düşük. O zaman ivmelenme daha yüksek olacak. İvmelenme dediğiniz zaman hızlanma gelmesin aklınıza. Birim zamandaki hız değişimi. Yani ne oluyor? A'sı yüksek olan. Yani ne demek bu? Birim zamandaki hız değişimi yüksek. Çok yüksek hızdan düşük hıza daha çabuk geçiyor. Dolayısıyla motosiklet daha çabuk duracaktır. Arkadaşlar gerçekten bakın eylemsizlik bir yasa ve özellikle araçlarda yolculuk yaparken ben şunu da hiç anlamıyorum. Arka koltukta kemer takmam. Araçlarda bulunmuş, icat edilmiş en iyi, en özel güvenlik yöntemi emniyet kemeri. Daha iyisi yok. Airbag falan değil. Emniyet kemeri.
arkada da gidiyor olsanız arkadaki kişi öndekinin yaralanmasına, yanındakinin yaralanmasına da sebep olabilir. Emniyet kemeri kesinlikle takılmalı. Aynı araç içindesiniz ya. Arkadaşlar bir eylemsizlik daha size. Kask takmayan motorcu kardeşlerim. Bir diğeri de kaskı böyle kafasına geçirip alttan bağlamayan. Kaskı böyle şuraya kadar takanlar var. Şöyle şuraya koymuş. Orada da eylemsizlik var. Eğer buraya bağlamazsanız ani frenlerde kask kafanızdan fırlar. Eylemsizlik yasasına göre. Ya sevgili dostlar, bu işler şakaya gelmez ya. Yapmayın gözünü seveyim. Motor kullanan da varsa lütfen bunlara çok dikkat etsin. Arkadaşlar meseleyi anladıysak sorumu sorayım. Gelsin soru. Arabada fren yapıldığında öne doğru savrulmamızın sebebi nedir? A. Yerçekimi kuvveti. B. Eylemsizlik kuvveti. Evet, soruyu aslında basit sordum. Biraz meseleyi anlayalım diye. Hakikaten böyle biraz şey oldu ya. İçimiz karardı değil mi? Böyle çevremizdeki duyarsızlıkları gördükçe ben de üzülüyorum. Ama bir şeyleri değiştirmek bizim elimizde. Siz de yarın ailenizle beraber arabaya bindiğiniz zaman annenizi, babanızı, sevdiklerinizi bu yasayı anlatarak uyarabilirsiniz. Ya bu bir yasa. Bunu ben söylemiyorum. Newton söylüyor. Anne, baba şu arkada kemer takalım, taktıralım. Ne olur. Bilimle kalın. Hoşça kalın. Ben devamlı oturuyorum ya mesela hiç hareket etmiyorum ya aslında benim yasa gereği değil mi? Eylemsizliğim. O senin tembellik yasa. Erhan'ın tembellik yasası abi. Uydurma.